Konumuz estetik. İlk estetikler nasıl yapılıyormuş biliyor musunuz? Kim Kardashian 2 kaburgasını aldırmış. Beli incelsin diye. Türkiye'de neymiş peki? En çok yapılan estetik ameliyatı. Saç ekimidir kesin. Mahmut Tuncer beni Instagram'dan blokladı. Aa, ya Mahmut abi. Mahmut abi Şimdi kaldır botoks ya. yap. El çizgilerini değiştirtiyorlarmış. Avuç içi çizgileri var. Oha. Selen Görgüzel. Daha önce anne sütü, sünnet derisi. Biliyorsun Seda Sayan da son dönemde sünnet derisi enjeksiyonu yaptırıyor kendisine gençleşmek için. Ay bir şey diyecektim. Aa, o Bayağı. yüzden mi şey yapıyor ya acaba bilerek? Dur. Merhaba arkadaşlar, ben Yub TV'den Selvi. Ben Gamze. Sapan konulara hoş geldiniz. Konumuz estetik. Evet. Çok güzel şeyler araştırdım senin için. Şimdi Öncelikle estetik. Estetik milattan önce. Yok Ha, tamam. ne bugün olur yaşasın. yapma. Tamam yok. Estetiğin var mı? Yok. Yok. Estetik nedir? Vücudumuzun belli uzuvlarında dışarıdan müdahalelerle cerrahi operasyonlar Cerrahi. vasıtasıyla Altını çiz cerrahinin. kendimizi... Çünkü botoksun var. Evet, botoks da estetik. Botoks sayılmıyormuş. Sayılmıyor mu? Ben de sayılmıyor diye bildiğim için estetiğim yok benim zaten. Sayılmıyormuş çünkü aslında estetik operasyon dediğin gibi cerrahi olması gerekiyor. Yani ameliyat. İçgüdüsel Botoksta olarak. öyle bir şey olmadığı için. Hatta dolgu bile sayılmayabilir. Kimisi sayılıyor diyor, kimisi sayılmıyor diyor. Bence ama dolgu sayılıyordur çünkü ya Dolgu bence de dudaklarını maymun sayılıyor. götü gibi yapıp ondan sonra estetik Evet. yani bal gibi estetik. Estetiğin tarihi. ilk estetikler nasıl yapılıyormuş biliyor musunuz? Savaş nedeniyle yüzde oluşan ağır yaraları tedavi etmek için estetikler yapılıyormuş. Mantıklı Evet. çıkmış. En profesyonel operasyonlar da böyle yapılıyormuş. Aslında çok güzel bir sebepten çıkmış. Şu an çok affedersiniz bok gibi kullanılıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Türkiye'deki ilk estetik operasyonu da Diyarbakır'da. Diyarbakır'da Profesör Doktor Halit Ziya Konuralp yapıyormuş. Acaba Türkan Şoray'ın burnunu o mu yaptı diye düşünüyorum ha. Yani şuraya burnu estetik mi? Estetikmiş. Öyle mi? Vallahi öyleymiş. Yapmış olabilir o zaman. Hep diyorum ki ya bu kadın burnunu kim yapmış olabilir? Ne çöktü ne göçtü. Şimdi yapıyorlar mesela kıkırdakları yok falan. Evet, burnunun. önü düşüyor sonradan. Evet, Hatta kadının çoğu yıllardır kişi bir şey 3-4 tane Evet. üst üste ameliyat geçiriyor da oturuyor yani ancak. Evet. Ama burun kalmıyor yani şöyle bir şey kalıyor Evet, orada. küçücük bir şey kalıyor. Milattan önce 6. yüzyılda da Hindistan'da yapılıyormuş bu estetik operasyonlar. Burun ameliyatını o zamandan yapıyorlarmış mesela. Onu da nereden? Eski buldukları kalıntılarda bu operasyon yapılmış burunlar, burun kemiklerine rastladıkları için. O tarihte de estetik operasyonlar varmış yani. Sen estetiğe karşı mısın? Öyle bir hava var. Yerinde kullanılırsa değilim. Ama çok yersiz kullanıldığı için Yeri ne karşıyım. sana göre mesela? Ya Estetik... yeri şudur mesela gerçekten bazı insanların estetiğe ihtiyacı var. Çok büyük kulakların ya da çok kepçe kulakların vardır. Yaptırırsın ya da burnun çok kötüdür. Sen Allah'ın yarattığını beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Ben estetiğe Yok önem veren arkadaş, biriyim. ben- Dış görünüşe bence yerinde kullanıldığı zaman gayet mantıklı. Yok, ben yapılması estetiğe gerekir. karşıyım. Çünkü bir gün yaptırır mıyım? Mesela bir yüz germe operasyonu falan yaptırabilirim. Yani şimdi ne o? Karşıysan niye? Sonuçta keşke... Gerekli olduğunda. Keşke olmasaydı yani mesela hiç dokunamıyor olsaydık. Çünkü bu estetik kaygıyı oluşturan şu anda bize bu öğretilmiş şeyler değil mi? Evet. Mesela kadının dudağı kalın olmalı, burnu küçük olmalı, gözü çekik olmalı falan gibi bir dayatma var ya mesela hepsinin bende var. Sende bu dayatmadan çok fazla var bu arada yani. Ama şöyle, sonuçta böyle bir dayatma olmasaydı biz bunu bilmezdik. Şöyle denseydi, önemli olan doğal güzellik. Hatta son zamanlarda çıktı ya mankenlerimiz kaşlı, gözlü. Evet. Onların bir tık daha şu anda geçerliliği var yani. Daha kabul görüyor, doğal görüntü. Çünkü gerçekten herkes birbirine benzemeye başladı artık. Sen yaptırıyorsun aynı doktorda, ben yaptırıyorum aynı Evet. doktorda. Çıkıyoruz ikimiz aynı insan olmuşuz Evet. yani. Kimileri ata benziyor. Kimileri gerçekten maymun götüne Evet. benziyor. Bir tane kadın var son dönemde çok popüler. Atları çok sevdiği için ata benzemek. Kendini at hissediyor kadın. Ahırda falan yaşıyor yani. Ahırda yaşıyor. Evet, öyle bir Oha. açıklama yapmış. Evet, ata benzemeye çalışıyor. Bayağı estetik ameliyatlar olmuş sözde. Ama kimisi de bunun maskeyle yani makyaj ve maskeyle karışık yapıldığını düşünüyor. Kimisi estetik olduğunu düşünüyor. Kadın bayağı ata benziyor yani. At Koyacağım gibi karı fotoğrafını ya. böyle. Tabii, evet. Görüntüsü fiziği de mi öyle? Yok, fiziği normal insan. Bayağı suratı at. Var mı fotoğrafı? Şu an bende yok ama normalde var. Göstereceğim sana arada. Tamam. Buraya da koyacağım. Tamam. Hatta geçen gün bir defilede çekmişler işte. Defileye mi çıkmış kadın? Hayır defile izlerken Ha. yani izleyenlerin arasında. İşte bir defileye katılmış. Bayağı at duruyor orada yani. Kenarda bir at oturuyor yani. Evet. Bir tanesi de Andrea Ivanova. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip kadını $20.000 harcamış. Dudağı için.
dudak için. $20.000. Ve gerçekten göt var yani ağzının ortasında. Şimdi de yeni hedefi şeymiş. Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmak. Allah'ım Şimdi ya. bir de onun için ameliyat olacak. Testereye benzeyecek ortalıkta İyice yani. evet ya. Bir tane İnsanlar. kadın da ameliyat edilmeyecek şekilde bir beyin tümörü varmış kadının. Ameliyat edilemeyecek şekilde. Bu da madem hani beyninde tümör var, öleceğim bari ölmeden önce Demi Moore'a benzemek istemiş. 160.000 TL harcamış ve ona benzetmiş kendisini. Ben gerçekten anlayamadığım bir şey var bu konuyla ilgili. İnsanların gerçekten estetikle ilgili böyle şeyleri var. Yani hani rekor kırmaya çalışıyor çoğu. Kim Kardashian 2 kaburgasını aldırmış. Beli incelsin diye. O doğru mu ya? Doğru tabii. Ve şu an yurt dışında en popüler olan estetik ameliyatı buymuş. Kaburga kemiği Evet. aldırmak. Kaburgadan bayağı kemik aldırıp belini inceltiyorsun. Zaten popoları da büyütüyorlar. İyice böyle korkunç yani. Ya estetik... Met Gala'yı izledin mi? Hı hı. Orada Kim Kardashian'ın evet. beli, hatta diyorlar ki nasıl nefes alıyor Evet, falan. Ondanmış gördüm. işte yani. Öyle tabii söylenti. Met Gala'da kadın kumdan kıyafet yapmışlar. Gördün mü onu? Kumla kaplanmış kıyafet yapmışlar. Yürüyemiyor, kıpırdayamıyor. Yardımcıları kaldırıyor merdivenden böyle basamak basamak. Estetiğin kelime anlamını ve aslında gerçekten amacını anlamayıp Evet. çünkü yani düşünsene estetik değişebilen bir şey. Mesela 30 sene önce ince dudaklar makbulken İnce şu anda- kaşlar, çok ince, Evet. yüksek kaşlar. Şu an kalın. Dudağını yaptırdın, onu bunu yaptırdın, her şeyini yaptırdın. 20 sene sonra ince dudak moda olduğunda ne olacak? Sıçtı. İğneyi batır. Patlasın yani. Sıçtın. Küçük popo mesela. 20-30 sene önce küçük popo makbuldü. Şimdi büyük diye yani. Sonra bir daha nasıl küçülteceksin onu? Geçen de gördük ya kadın yeni yaptırmış popoyu, yürüyemiyor ya. Evet. Hep onu Gerçekten sordum. yürüyemiyor. Şu popo yaptıranlar nasıl oturuyor? Bazen de İyileşene poposu kadar. düşüyor. Kayıyor teker aşağı teker yukarı. Valla nasıl oturuyorlar? popo. Çok merak ediyorum. Yağ aldırmak, liposuction dediğimiz uygulama Sibelcan. eskiden Yağ aldırma deyince direkt Sibelcan aklıma. eskiden gerçekten sağlıkla ilgili bir şeydi. Evet. Şimdi insanlar en ufak bir fazlalığı olduğunda hemen Bugün estetiğe çok yedim gideyim bir Aynen. liposuction'a yağ. Gerçekten evet. öyle ya. Kaşı azıcık bozulsun hemen başka bir şey. Gözü azıcık düşsün. Göz kapağı ameliyatı mesela yurt dışında yine en çok yapılan. Türkiye'de neymiş peki? En çok yapılan estetik ameliyatı. Saç ekimidir kesin. Aa, Ne? meme büyütme. Ya. Bir günlük göğüsler yapılıyormuş. Öyle mi? Evet. Göğüslere fizyolojik salid enjekte ediliyormuş. 2 bedene kadar büyütülebiliyormuş. Ve Bir gün. 2 gün kalabiliyormuş. Sonra kendiliğinden geçiyormuş. O iyi. Al sana dolandırıcılık. Sütyenden de beter yemin ediyorum. Evet o iyi bir şey Vallahi yani. sütyenden beter. Sütyeni gene çıkartıyorsun da anında görüyorsun. Düşünsene 2 günlüğüne büyük de 3. gün bir geliyor. Adam karısıyla evleniyor. Evlendiği günün sabahı uyanıyor diyor ki sen benim karım değilsin. Evet dava açıyor Boşuyor. kadına. Evet makyajla yapmış kendisi. Dava açıyor Evet, boşanıyor evet, kadına. boşanıyor falan. O gene iyi erkek olan var. Adam evleniyor. Gerdeğe giriyorlar bir bakıyor evlendiği kadın erkekmiş meğer. Tam O da senin erkek. başına gelecek bir şey bu arada. Vallahi. Bir evleniyormuşum adam zannediyorum kadıncık. Ay. Evet, sana Gündem Magazin'den bir haber vermek istiyorum. Hadi. Botoks yapan ünlüler kervanına yeni katılan isimlerden bir tanesi kimmiş? Yeni katılan. Evet. Genç biri mi? Çok severim kendisini. Genç biri mi? Hayır. Kimmiş? Mahmut Tuncer. Bu arada Mahmut Tuncer beni Instagram'dan blokladı. Aa. Niye? Bilmiyorum sebebini ama yemin ederim. Oha niye? 2016-2017 yani Instagram'da en popüler, yeni popüler olduğu dönemde. Küfür mü etti? Yo. Halaya mı bir şey Hayır. dedin? Norzel. Halaya Hayır. giydirdiysen çünkü. Hayır bak bir tane o zamanlar tabii böyle izlediğim programlardan bir tane kız vardı işte beğeniyordum falan. Bu ikisinin fotoğrafını shopladım ben. O da Mahmut Tuncer'i çok seviyor ve sürekli zikrediyordu. İkisini shoplayıp Instagram'da paylaştım. Önce fotoğrafı beğenip sonra beni engelledi. O zamandan beridir Mahmut Tuncer tarafından blokluyum Instagram'da. Ya Mahmut abi. Mahmut abi Şimdi de kaldır botoks ya. yaptırmış işte. Bayağı gençleşmiş. Sen göremedin ama. Göremedim. Yani magazinde gördüm. Instagram'da takip edemiyor kendisi. Fake hesaplardan bakacaksın artık Bakıyorum, Mahmut'a. stalkluyorum. Mahmutcuğum. Ay üzüldüm ya. Tam da halay başı olacaktık. Tam
Tam alay başlık adamdı bu. Tam halay başlı Tam bir yani. insan. Ay mendili verirdik valla. Mahmut bir uçta sen bir uçta. Bak bir de ilginç bir estetik operasyon söyleyeceğim. El çizgilerini değiştirtiyorlarmış. Avuç içi çizgileri var. Oha. Niye ama? Kaderiyle oynuyor. Feng Shui Oha. inanışına göre avuç içinde yer alan çizgiler yaşam enerjisini anlatıyormuş. Evet. Avuç içindeki çizgilerin yönünü, yerini, yurdunu değiştirerek kaderini değiştirdiğine inanıyor. Oha. Evet. Ya bu gerçekten manyaklık artık Evet. yani. Düşünsene. Ay alın yazımı yeniden yazdırsam. Benim kaderi tekrar yazabiliyor muyum? Estetiğe gidip. Selen Görgüzel. Daha önce anne sütü, sünnet derisi. Biliyorsun Seda Sayan da son dönemde sünnet derisi enjeksiyonu yaptırıyor kendisine gençleşmek için. Ay bir şey diyecektim. O Bayağı. yüzden mi? Şey yapıyor ya acaba bilerek mi? Dur daha devamını dinle. Sünnet derisi ve canlı sperm ile güzelleşmeyi denemiş kadın. Selen Görgüzel dediğimiz hanımefendi. En son yüz germe, boyun germe, göz kapağı ameliyatı olmuş. Allah'ım aklıma çok kötü şeyler geliyor ama çok korkuyorum ya gerçekten. Hay paramız da yok tazminat da ödeyemem anladın mı? Uğraşamam ben bu isimlerle. Nasıl sürüyorlar ya? Sünnet olduklarında bir deri kesiliyor ya. Onu ezip yiyor. Yemeğine Sabah detoks çayı yapıyorlar ya. Pilava katacağım derler ya öyle. Salatalık detoks. Yeşil elma, salatalık, maydanoz, Büllük. bir tutam büllük. Suya atıp 3 gün bekletirseniz gençleşiyorsunuz arkadaşlar. Güzel Evet. olacağız diye. Büllük suyu. Yemediğimiz büllük kalmıştı zaten. Neyse Seda Sayan demişken Seren Serengil. Ya Seren ya. Yemin en büyük fanı sen Evet olabilirsin ya, ya. çok seviyorum. Seda Sayan'ın estetiklerle kendisine benzemeye çalıştığını iddia etmiş. Demiş ki 65 yaş üstü en beğendiğim kadınların başında geliyorsun ama aynı camiada bir tane Seren olsun bir tane Seda olsun. Kaşları aynı yaptırdın. Gözleri çektirdin. Benim doktora gidiyorsun zaten. Seda Serengil olunca veya Seren Sayan olunca ne olacak anlamıyorum. Ama çok haklı. Bir sal beni demiş. Çok haklı. Çok haklı. Seren Serengil söylüyorsa Yemin net ederim haklıdır. öyle demiş. Demiş ki hatta şey demiş yukarıdaki benim fotoğrafım aşağıdaki senin fotoğrafın ama ben bile karıştırıyorum. Çok haklı. Ben vallahi Koyacağım yan yana olduğu fotoğrafı. evet. Oradan görsün ama bir de onlar karar versin ama ben de çok benzettim ben. Ayırt edemedim hatta. Hadi ya. Evet. Yo ben sabah izledim Aynı Seda doktora senin programını gidiyorlarmış. hiç benzemiyordu. Son halleri benziyor. Ya Seren diyorsa doğru söylüyor. Ben Seren Serengil'den yanayım. Bir tane Seren bir tane Seda olsun demiş. Haklı. Haklı. Seren tek zaten ya. Hiç üstüne tanımıyorum. Gracie Bond diye bir kadın var. 25 yaşında bir model. Büyük beden modeli. 21 kilo fazlasını verip çok değişik bir vücuda sahip oluyor. Yaklaşık 21 kiloyu verip 21 kiloyu kalçadan alıyormuş gibi düşün. Üst vücudu incecik, beli Evet. yok gibi ve 21 kilo kalça var arkada. İki insan yuvarlanmış ve oraya yapışmış gibi. Bu model bunu doğal yollarla yaptığını savunuyor. Sıfır estetikle. Ne yapmış olabilir ki? Ben de onu düşündüm. Yani ne yapmış olabilirsin de hani popo büyütmek için insanlar squat falan yapıyorlar, spor yapıyorlar bir şeyler. Onu hangi sporla yapmış olabilirsin yani? İmkansız ya. Yaptırmıştır o. 1000 tane estetik var suratında ama hiçbir şeyim yoktu Evet yani doğal, tamamen doğal diye fotoğraf paylaşmış. İteliyor hatta. yani Aynen. millete. İyi. Ya, İnanan varsa. gerçekten. İyi Ama yani. korkunç bir görüntü. Estetik olsan kime benzemek isterdin? Birine benzeme gibi bir şeyim yok. Yani hani çok beğenip keşke bunun gibi olsaydım dediğim biri yok. Ama Türkiye'den Birce Akalay mı? Birce Akalay. Ya. Çok beğeniyorum kadını. Kadın Nefertiti'ye benzemek istemiş. Nilen Namita. Namita. Öyle bir kadın. Mısır kraliçesi Nefertiti'ye benzemek istemiş. 200 bin Hangisi? sterlin harcamış bunun için. Oha. Sen kime benzemek isterdin peki? Seren Seren. Ben kimseye benzemek istemezdim ya. Ben zaten tekim. Ben tekim. Kime isterdim? Hiç aklıma gelen Bir estetik ameliyat olacak olsan ne olurdun şu an? Bir tane olmak zorundasın. yüz germe. Da yüzünden nereye geleceğim ben anlamadım ki. Geçen yaptın işte Fransız askısı. Adriana Lima'nın son halini gördün mü? Yok. Fransız askısı yaptırmış. Ya. Ya ben çok üzüldüm. Adriana Lima'yı da çok beğenirim yani yüz olarak ama gerçekten korkunç. Arı sokmuş gibi suratı böyle şişkin. Adam Red Skull'a benzemiş. Henry Damon diye bir adam. Göz bebeklerini dahi ciddi bir şekilde değişime uğratıp Ay. burnunu görüyor musun? Red Skull'a benzetmiş kendini. Kendi 16 yaşındayken karikatürünü çizdirmiş. Daha sonra 30 yaşına geldiğinde bu karikatürdeki haline benzemek istemiş ve bu şekilde estetikler olmuş. Saçını sarıya boyatmamış ama o dikkatimi
dikkatimi çekti. Evet. 400 bin lira harcamış bunun En için. önemlisi de oymuş bu arada. Evet. Belki onu yapsa çok Evet. benzeyebilirmiş yani. Ayak parmaklarını kısaltıyormuş insanlar. Topuklu ayakkabılardan çıkıyor. Bu da haklı olabilir çünkü kötü duruyor. Ayak parmakları topuklu ayakkabılarda böyle parmaklar dışarı çıkıyor ya, böyle bastığı zaman serçe parmak dışarı kayar. Taraklı Evet. ayaklar için. Şimdi söylüyorsan uzun parmaklar Hem için. uzun parmak hem taraklı. Ha. Taraklı ise zaten şu tarafı çıkıyor, iç Evet. parmaktaki çıkıyor. O değil. Bir de serçe parmak ayakkabının dışına taşıyor. Kadın migren botoksu olmak istemiş. Gördün mü onu? Bayağı sansasyonel oldu o. Migreni tetikleyen sinir uçlarına botoks yapıyorlarmış ve migren ağrıları azalıyormuş. Kadın da böyle bir migren operasyonu geç. Bak, kadın bu. Ama botoks bütün boyun damarlarındaki sinirlere ne yayılmış işte. Ve kadın kısmi felç yaşamış. Göz kapaklarını açamıyor. Göremiyor. Sürekli baş dönmesi yaşıyor. Boynundaki kaslar felçli olduğu için kafasını dik tutamıyor. En sıkıntı çektiği şey de yutma güçlüğü yaşıyormuş. Yutkunamıyormuş ve konuşamıyormuş zaten doğru düzgün. Sadece bir migren botoksu dediğin aslında mesela bir estetik değil bence. Çünkü Ama ciddi. sağlıkla ilgili bir durum. Mesela migreni azaltmak için yapılmış bir şey. Ama buna rağmen İnsanlar nefes alamayıp İrem Derici burnunu hiç sevmeyip duvara vurmuş burnunu ameliyat olmak için. Ama aslında sağlık açısından orijinal olanın dışına çıkmak çok sıkıntılı. Yani o burnunu yaptırdığın zaman nefes alamamak, işte tıkanıklık, doğru düzgün silemiyorsun bile. Çünkü temas ettiğin anda düşebiliyor, bozulabiliyor. Tabii canım. düşüyor mu? Burun ameliyatı olan insanlar işte Survivor Aleyna mesela temaslı oyunlara çıktığında burnum estetikten çok yaklaşmayın diye ikaz ediyor her seferinde. Ya. Tabii canım. İnsanlar çok tetikte geziyor burun ameliyatı olduğunda. Mesela uyurken yüzüstü yatamıyorlar çok uzun bir süre. Demek Ama ki insanlar şu- çatır çatır estetik yaptırıyor vallahi, helal olsun. Burnunu yaptı ya da dudağını yaptırdın. Ayağın takılıyor, düşüyorsun yani, hani bir şey oldu, üstüne düştün, bir şey çarptı, kafanı vurdun. Yani ne olacak? Sürekli böyle geziyorlar. Yemin ederim ya. Eskrim mi ne? Ha, Yapıyor bir şey giyiyorlar ya, onlardan takacaklar. Ben olsam öyle Teyzem yapardım. oldu. Estetik burun estetiği ameliyatı. Hala tiktir bak. Sürekli burnunu böyle masaj yapıyor. Hala. Burun ameliyatı olduğunda bu egzersiz olarak şunu yapıyorlar sürekli. Hala yapıyor. Ameliyat olmadan sürekli bunu yapsa düzeltir zaten. Annem Selenay doğduğunda, kardeşim doğduğunda burnuna kordon dolanmış. Burnu böyle basık, ucu basıktı. Annem Selenay'ı yıkarken sürekli burnundan tutup sallıyor. Burnu düzelsin diye. Vallahi bak, burnundan tutup sallıyordu böyle burnunu. Neyse, düzeltebildiğimiz kadar düzelttik. Çocukları bebeklikten tabii o yüzden kundaklıyorlarmış. Vücudu, fiziği falan düzgün olsun diye. Çocuklar bebekken yan yattıkları zaman kafaları yana, yani daha geniş. Gerçekten. Sürekli kafa üstü yattıklarında buralar Arkası düz. düz oluyor. Evet. Kahve çekirdeğine benziyor Evet. kafaları. Bacakları düz olsun diye mesela mantık yürüt, ne yaparsın? Ne bileyim. İşte ne yapılıyormuş söyleyeyim hemen. Ne yapılıyormuş? Ne yapılıyor olabilir? Kalın bez takarlarmış. Bebek bezi bağlıyoruz ya. Ha. Kalın bebek bezi takıp o şekilde kundaklarsan kalça daha iyi oturuyormuş. Bacakları daha düz oluyormuş. Küçükken benim ve erkek kardeşim, yani biz ikimiz de çocuktuk. Ben 3 yaşındaydım o doğduğunda. Altımızı bağlarken toprak koyarlarmış bezin içine. Kırmızı toprak var ya. Toprak koyarlarmış. Öyle bağlarlarmış bezi. Niye? Şekli mekli otursun ve mikrop kapmasın diye. Kedi gibi. Kuma işletiyorlarmış. Doğuştan öğretmişler kuma işemeyi. Evet, gerçekten öyle. Bayağı toprak bağlıyorlarmış yani. Allah Allah. Evet. Pişik yapmıyor. İltihap, mikrop hiçbir şey kapmıyorsun. Ya. Tabii. Benim sakinliğim Toprağa basınca İşe- negatif alıyorlar mı? Ben toprağı Sizde işeyince popodan negatif atıyorlar hep toprağa. Mantıklı ama. tabii bir de sağlıklı toprak var. Neyse, tamam inşallah. Ama artık yok herhalde. Son bir şey daha söyleyeceğim. Artık estetiğin geldiği en uç nokta. Kız arkadaşı tarafından aldatılınca cinsiyet değiştirip kadın olan genç, aldatıldığı kız arkadaşının erkek arkadaşını elinden alıp intikam almış. Tahmin et burcu neymiş? Aslan, Hayır. akrep. Akrep. Akrep burcu. Düşünsene, aldatılıyorsun. Erkeksin, aldatılıyorsun. Gidiyorsun cinsiyet değiştiriyorsun. Azme bakar mısın? Hırsa bak. Eski sevgilinin yeni sevgilisini ayartıyorsun. O halinle onu ondan ayırıyorsun. Öyle intikam alıyorsun ya. Bir tane adam da karısı ölmüş. İkinci karısına demiş ki ilk karıma benzemek için estetik ol. Kadın adamın eski karısının fotoğrafıyla estetik olmaya gitmiş. Eski karısına benzemiş. Hayatta yapmam ya. Yani ne şu hani şunu yapıp bu kadar kendime acı çektirim, yok onu
sevgilisini mi ayarlayayım yok bilmem. Tabii canım. Bu Aslında daha acısı manyaklık şu olurdu. ya. Cinsiyet değiştirmeden elinden alsaydı o daha Evet, acı o olurdu. daha acı olurdu gerçekten. Bence öyle yapsaymış. Dünyada en çok estetik yaptıran ülke hangisi biliyor musun? Güney Kore. Ne estetiği yapıyorlar. Aklıma bir şey geliyor mu? Neymiş? Güney Kore'de en çok göz kapağı düşüklüğü ameliyatı yapılıyormuş ve yüz gerdirme ameliyatı yapılıyormuş. Ay, Yeterince göz kapakları gergin yok değilmiş ki gibi. zaten. %77 oranında estetik. Hepsi estetikli. Neredeyse 10 kişiden 7'si estetikli yani. Zaten nüfusları çok yaşlı değil mi onların? Yani yaşlı ama zaten çoğunluk 21 ile 49 yaş arası estetik. Tamam, öbürleri de evde zaten. Onları da Evet, onları da görmüyoruz. kimse Dolayısıyla görmüyor. sokakta gördüğümüz %77'nin hepsi Evet. estetikli demektir. Zaten makyaj falan da çok fazla yaparlar Evet. biliyorsun. Yani çok Evet. düşkünler. Türkiye 5. sıralarmış estetikte. Türkiye dışarıdan gelen yabancılar sayesinde bence. Evet. Bayağı zaten. bunun turizmini yapıyorlar. Tabii canım. Saç Sağlık ektirme, turizmi adı altında. İşte diş, Evet. protez bilmem ne bir sürü şey var yani. En çok saç ekimi. Bir sonraki sapan konularda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bye.